Sevgili kadınlar, cinsel isteğinizi, libidonuzu artıracak tavsiyeleri anlatacağım videoma hoş geldiniz. Şimdi Türkiye gerçekleri diye bir gerçekler var. Bizim ülkemizde kadınlardan 2 kadından biri cinsel isteksizlik veya cinsellikle ilgili başka sorunlar yaşıyor. Peki kadınların bu sorunları yaşamasının temel nedeni bizim gibi toplumlarda cinselliğin konuşulması ayıp, üstü kapalı, tabu ya da işte böyle ayıp, yasak, günah üçgenlerinden dolayı kadınlar aslında cinselliği sadece eşlerinin için yaşadığı bir süreç olarak değerlendiriyorlar. Çağımız, günümüz biliyorsunuz teknoloji ve bilim çağı. Artık herkes her şeye cep telefonlarındaki dokunarak her bilgiye ulaşabiliyorlar. Ve aslında kendilerinde bir sorun olduğunda kadınlar fark etmeye ve çözüm için uzmanlara başvurmaya başladı. Bu tabii ki iyi gelişmeler. Çünkü hiçbir kadın frigid ya da cinsel soğuk olarak adlandırılmayı elbette ki istemez. Esasında kadının temel cinsel isteksizliğinin nedeni eğitilmemiş, bilgi sahibi olmamasından kaynaklanıyor. Libido dediğimiz şey aslında insanın temel davranışlarını oluşturan içgüdü. Freud bakımından baktığımız zaman da Sigmund Freud bu terimi kullanmış. Freud yaşam enerjisi, insan temel davranışları olarak nitelendirmiş. Peki libidonuz azaldığında bunu nasıl yöneteceksiniz? Libidonuzun azalmasının nedenleri neler? Sevgili kadınlar ve tabii ki bu videoyu izleyen kadınların eşleri, partnerleri sizin için bazı tavsiyelerde bulunacağım. Kadınlardaki cinsel isteksizliğin nedenleri birincisi dedik ki eğitilmemiş olmaları ya da bu konuda deneyimli, bilgi sahibi olmamaları. Diğer sebepler organik nedenler, yani bedenleriyle ilgili olumsuz yargılarının olması. Yani kendilerini belki işte şişman görüyor, seksi hissetmiyor. Genital bölgesinde kararma var ya da işte iç dudaklarda problemler var. Kendini bu anlamda özgüvensiz hissediyor. Psikolojik sorunlar, anatomik sorunlar, fiziksel sorunlar, nörolojik problemler, psikiyatrik sorunlar gibi birçok başlık altında inceleyebiliriz. Psikolojik sorunların temelinde aslında kadının partneriyle yaşadığı ilişki dinamikleri belirliyor. Çünkü kadın duygusal temastan, tensel temastan hoşlanan bir canlı ve partnerinin duygusal olarak onu yakın hissetmesi, onunla arasında bir özel paylaşımın olması, onunla vakit geçirmesi, onun hayatının merkezinde olduğunu hissetmesi, onun gözlerinde arzuyu görmesi kadının temel cinsel isteğini ateşleyen faktörler. Her gün kavganın olduğu, huzursuzluğun olduğu, güven ilişkisi içinde kendini hissetmediği partner ilişkilerinde kadın geri çekiliyor ve bir süre sonra cinsel isteksizlik geliştiriyor. Bunu bilinçli yaptığını söyleyemeyiz kadınların. Bilinç dışı süreçler buna sebep oluyor. Çünkü şöyle düşünüyor. Yani bu beni gerçekten sevmiyor, gerçekten arzulamıyor, ona güven duymuyorum, sadakatinden emin değilim gibi durumlar yaşıyor. Veya partneri erken boşalıyor, ön sevişmeye önem vermiyor gibi sorunlar kadının bir süre sonra ne yazık ki 2 kadından biri bu şekilde cinsellikten soğumasına, cinsel isteğinin azalmasına neden oluyor. Burada ne yapmanız gerekiyor? Partner ilişkilerinizi düzeltmeniz gerekiyor. Sevgili erkekler, eşinizi bu noktada sadece cinsel obje olarak görmemeniz gerekiyor. Onunla duygusal yakınlık içinde olup partnerinizle daha çok zaman geçirmeniz gerekiyor. Kadınların psikolojik sebeplerinin içerisinde bir de çocukluk çağı travmaları var. Eğer cinsel tacize uğramışsa, istismara uğramışsa, istememesi, görmemesi gereken görüntülere maruz kalmışsa, bunun kefareti olarak da cinselliği kendine hak görmeyebilir. Bundan dolayı vajinismus yaşayabilir, ağrılı cinsel ilişki yaşayabilir. Bu tür durumlarda da mutlaka psikoterapist eşliğinde temel kök sebebe inilerek bu duyguların, yaşantıların konuşulup bu duygusal enerjinin boşaltılması gerekli olmakta. Diğer bir psikolojik sebep de ayıp, günah, yasak üçgeninde büyümüş olması. O zaman kadın cinsellik hakkında bir bilgi sahibi olmamasıyla birlikte bunun aslında zevk alınacak bir eylem olduğunun da farkında değildir. İşte o noktada ayıp olduğu için de zevk alması gerektiği şeyleri alıyorsa bile partnerine aktaramıyor. Aktardığı noktada suçlanacak, kötü kadın olmakla itham edilecek belki. Bundan dolayı da susuyor olabilir. Burada da güvene dayalı partnerlerin iletişimi çok önemli. Bu noktada kadının açık olup
partneriyle iletişim halinde bu konuları konuşması onun için yararlı olacaktır. Bir diğer maddeye geçecek olursak psikolojik sebeplerden kadının yaşadığı ağır ruhsal bozukluklar, yani depresyon gibi, aileyle yaşanan stresli durumlar gibi, ekonomik kaygılar gibi, bedensel olarak çok ağır işte yaşaması gibi, mobbinge uğraması gibi bu tür durumlarda kadının özel hayatına taşınacak. Bu böyle bir problem yaşıyorsanız, bir stresli durum yaşıyorsanız mutlaka bir uzmandan destek alıp stres yönetimi yapmanız gerekiyor. Psikolojik sorunların son maddesine gelecek olursak olumsuz beden imajı. Kişinin öncelikli olarak, yani kadının öncelikli olarak kendini seksi hissetmesi gerekiyor, çekici hissetmesi gerekiyor ama kadın aynaya baktığında kendini çirkin, şişman, memelerim pörsümüş, yok genital bölgem koyu, yok iç dudaklarım şöyle. Yani kendini seksi hissetmeyen kadın partnerine de bunu geçiremiyor. Geçiremeyince de bir süre sonra cinsellikten soğumaya, uzaklaşmaya başlıyor. Bedensel algı ile ilgili olumsuz durumlarda bunların yönetilmesi için bazen psikolojik destekler, bazen de bu bedensel algının problemin durumuna göre cerrahi yöntemler düşünülebilir. Cinsel isteksizliğe neden olan diğer sorunlardan konuşacak olursak, diğer bir madde organik ve anatomik sorunlar. Organik sorunlardan ilki, en fazla karşımıza çıkanı tiroid hastalıkları, yani hipotiroidi dediğimiz durumlarda kadınlarda cinsel isteksizlik görüşebiliyor. Böbrek üstü bezinin hormonunun dengesiz çalışması, hipofiz bezi hormonunun dengesiz çalışması gibi, doğum kontrol hapı kullanması gibi böyle hormonları etkileyen sebepler. Anatomik nedenlerde işte kadın doğum yapmıştır, dikişi kötü iyileşmiştir. Kadın anatomik olarak bu bölgesi hoş değildir, görüntüsü hoş değildir, onu rahatsız edebilir gibi sebepler karşımıza çıkar. Doğum yapmış olmak, sık doğum yapmış olmak, kürtaj olmuş olmak gibi sebepler de kadını cinsel soğukluğa götürebiliyor. Bunların hepsinde aslında çözümü olabilecek şeyler. Yani yeter ki böyle bir sorununuz var ve sorununuzun sebeplerine odaklanıp bulup çözüm yoluna gidebiliyorsunuz. Nörolojik hastalıklar da sebep olabiliyor. İşte MS hastalığı. MS hastalığı multiple skleroz dediğimiz beyinle ilgili bir hastalık. Onlarda böyle kas ve sinir iletimi ile ilgili problemler yaşanıyor. Klitorise giden, vajinaya giden kaslarda ve sinirlerde harabiyet olduğu için penisi vajinada hissedemeyebiliyor kadın. Veya klitorisi yeterince uyarılma problemi yaşıyor olabilir. Bu hastalıklarında remisyon döneme kavuşturulması için sürekli kontrol ve tedavi altında olması gerekiyor. Tıbbi ilaçlar bir diğer sebep. Eğer ki antihipertansif kullanıyorsanız, doğum kontrol hapı kullanıyorsanız, antidepresan kullanıyorsanız, kemoterapik ilaçlar kullanıyorsanız, nörolojik bir takım ilaçlar kullanıyorsanız, mide ile ilgili bazı ilaçlar kullanıyorsanız sevgili kadınlar, bunlar cinsel isteğinizi azaltabilir. Onun için de cinsel isteğinizi azaltmayacak ilaçlar konusunda hekiminize tekrar başvurun. Bu sorunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Şimdi geldik isteksizlik. Diyoruz geçiyoruz ama aslında ikiye ayırmak lazım bu cinsel isteksizliği. Bir primer cinsel isteksizlik var. Bu böyle ergenliğinden itibaren hayatı boyunca aslında tamamen hiçbir cinsel istek duymamış kişilerdir. Bir de sekonder cinsel isteksizlik var. Bu da ikincil duruma sekonder gelişir. Mesela eşi aldatmıştır, kadında cinsel isteksizlik gelişir. Doğum yapmıştır, vajina genişlemiştir, kadında cinsel isteksizlik gelişir. İkinci sebepleri bulmak ve yönetmek, tedavi etmek çok daha kolay. Birinci sebeplerde genellikle çocukluk çağında yaşanan travmalar, anne çocuk ilişkisinde yaşanan travmalar, cinsel istismarlar, tacizler, tecavüzler gibi görmemesi gereken görüntüler gibi sahneler olabiliyor. İşte onlar da istediği kadar ilaç kullansın, istediği kadar psikolojik destek sadece yeterli olmaz. Bunların psikodinamik pencereden psikoterapistler de çözülmesi gerekiyor ki o kişi yeniden cinsellikten zevk alabilir hale gelsin. Bir de bu cinsellik azalmasından bahsettik. Bir de kadınlarda bir aşırı cinsel istek dediğimiz durum var. Ama çok nadir görülür. Mesela bu aşırı cinsel isteksizliğe bir seks bağımlılığı da deriz. Kişiyi böyle hayattan koparır, iş yaşamından koparır, iş yapamaz hale gelir, sosyal statüsünü perişan eder, diplere düşürür. Bu mesela bizim toplumumuzda erkeklerde %3 görülüyor. Kadınlarda %1 görülüyor. Aslında kadınlarda çok daha az. Aşırı cinsel istek olması durumu. Mastürbasyon yapar, ilişkiye girer ama hiçbir zaman bu tatmine, doyuma, orgazma ulaşamaz. Bunlarda da yine çocukluk çağı travmaları vardır. Genellikle ilgisiz babaya sahip kız çocukları
ne yazık ki buna maruz kalabiliyorlar. Onun için sevgili ebeveynler, dinliyorsanız, kız çocuğunuz varsa kız çocuğunuzu büyütürken buna önem verin. Onun dişiliğini böyle yaşaması yönünde ona ketler, baskılar kurmayın. Kızınız size cilve yapacaktır, oje sürecektir, saçınızı taramak isteyecektir. Bu tür konularda aslında kendi dişiliğini de bulma yolculuğunda ona baskı kurmayın. Onunla özel zamanlar ve vakitler geçirmeye özen gösterin. Ve hiperseksüelite aslında kadınlarda tedavisi de zor bir hastalıktır. Ve bir dramdır aslında yaşadıkları. Çünkü hiçbir zaman orgazm olmazlar. Hep o sıcaklığı farklı erkek bedenlerinde ararlar ki o sıcaklığı, yakınlığı, çocukken eksik olan o yakınlığı bilinç dışlarında ararlar. Kendileri bilinçli olarak bunun farkında değillerdir. Şimdi bu sebepleri konuştuktan sonra biz bu sebeplere göre tedavi planı oluşturuyoruz. Peki kişisel olarak siz neler yapabilirsiniz? Bunları da konuşacağız. Birincisi, beslenmeye dikkat edin. Sevgili kadınlar, çikolata ve kereviz, çilek, ananas, kivi, bunlar çok güzel afrodizyak gıdalar. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Diğeri, pelvik taban kas gücünüzü arttıracak sporlar yap. Çünkü kadın cinselliğinde pelvik taban gerçekten çok önemli. Pelvik taban kas gücünü arttırmak için yoga yapabilirsiniz, pilates yapabilirsiniz. Ağırlık kaldırma kesinlikle önermiyoruz, ip atlama önermiyoruz, yüzebilirsiniz. Pelvik taban kaslarını nasıl hissedeceksiniz? Peki o kasları nasıl kullanacaksınız? Böyle kısaca burada bahsetmek istiyorum. Pelvik taban kas gücü egzersizlerinde hangi kası nasıl çalıştıracaksınız? Yani bilmiyorsanız bir fizyoterapisten destek alabilirsiniz ama çok kolay aslında. İdrarınızı yaptınız, tuttuğunuz zaman kullandığınız kaslar pelvik taban kasları. İşte bu tutmayı 10 saniye yapın, 10 saniye bırakın. 10 saniye yapın, 10 saniye bırakın. Etti 2. Bunu günde 3 defa, her birinde 30 defa tutup bırakma şeklinde yaparsanız ve bunu bir 10 gün devam ettirirseniz pelvik taban kas gücünüz artacaktır. Kadın orgazmı sırasında penis penetrasyonunda, penis özellikle o G noktayı uyarırken bu pelvik tabanını kastığınız zaman o zaman orgazma giden yolda ateşlemeyi yaşayabilirsiniz. Pelvik taban ne kadar sıkı ve güçlü olursa aslında doğal olarak vajinanızda bu şekilde sıkılığını korumayı sağlayabilirsiniz. Hafif derece genişlemelerde de size bu kas egzersizleri yararlı olacak. Geldik bitkilerden, bir de böyle afilli isimlere sahip olanlar var. Bunlardan bir tanesi ginseng. Ginseng aslında Çin'de yetişen bir ağaç ve böyle kan dolaşımını arttırdığı için, cinsel bölgelere giden kan akımını arttırdığı için kadına dolaylı yoldan cinsel isteğini arttırıyor. Yani ginseng içeren çayları, doğal takviyeleri kullanabilirsiniz. Bir diğeri ginkgo. Ginkgo da Asya ülkelerinde yetişen ve cinsel disfonksiyonlarda, erkeklerde infertilite sorununda sıklıkla kullandığımız bir molekül diyelim. Kadın cinsel isteksizliğinde de etkin bulunmuş. Bir de maca bitkisi diye bir bitki var. Maca bitkisi de Peru'da yetişen bir bitki. Bu da cinsel disfonksiyon tedavisinde, cinsel isteksizlik tedavisinde etkin ve güzel sonuçlar aldığımız ürünler. Menopoz dönemi, gebelik dönemi, emzirme dönemi, bunlar kadının cinsel isteksizlik yaşadığı doğal ve fizyolojik olaylar. Çünkü gebelik döneminde çocuğuna hani kaygılanıyor, bir zarar verebilirim diye. İlk 3 ay özellikle hormonların etkisiyle böyle tiksinti, bulantı, böyle şeylerden dolayı, işte düşük tehlikesinden dolayı da kadın cinsellikten uzaklaşabiliyor. Bu fizyolojik bir şey. Menopoz döneminde vücuttan böyle hızlıca bir östrojen çekiliyor. Bu da kadının cinsel isteğinin azalmasına neden oluyor. Emzirme döneminde de prolaktin dediğimiz o hormon kanda çok yükseldiği için kadının libidinal enerjisi, libidosu ister istemez düşüyor. Bu dönemleri fizyolojik, doğal süreçler olarak kabul etmek ve kabullenmek gerekiyor birincisi. Çünkü emzirme dönemi bitince bu süreç düzeliyor, gebelik bitince bu süreç düzeliyor. Ama menopoz önemli bir konu. Birçok kadın aslında menopozda hani gebe kalma korkusu ortadan kalktığı için cinsel istek artışı da yaşayabiliyor. Ama menopozda bu vajinal kuruluk dediğimiz olay oluyor ya, hani östrojen çekiliyor, vajina kuruyor, işte o dokular eski kayganlığını ve formunu kaybediyor. İşte o dönem lokal östrojen tedavileri, vajinal PRP uygulamaları, vajinal hyaluronik asit uygulamaları ya da vajinal testosteronlar, ki bunlardan en etkilisi testosteron ve östrojen,
cinsel istek artışını tekrar sizde sağlayabilir. Menopoz dönemindeyseniz bazı biyoeşdeğer hormon tedavisi uygulayan hekimler özel reçete ederek size bunların tedavilerini başlayabilir. Şimdi kadının cinsel isteksizliği kendi ruh durumunu da aile ilişkilerini de ne yazık ki kötü etkileyen bir durum. Onun için partner ilişkilerinizde de kötü bir durum. Böyle bir sorun varsa zaman geçirmeden, ertelemeden ve çıkmaza girmeden mutlaka uzmandan destek almayı ihmal etmeyin. Kısacası sevgili kadınlar, kadın cinsel isteksizliği multidisipliner bir yaklaşımı gerektirmekte. Anatomik sorunlar, organik sorunlar, psikolojik sorunlar, fiziksel sebepler, nörolojik hastalıklar gibi bütün alanları tek tek inceleyip, irdeleyip ona göre bir tedavi planı oluşturmak esastır. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.